Işık saçan türbenin gizemi. Doktor Gültekin Caymaz, fizik tedavi ve Türkiye'nin sayılı akupunktur uzmanlarından biridir. Ayrıca bilinmeyen ve açıklanamayan olayların yorulmak bilmez bir takipçisi ve yorumcusudur. Bütün bu özellikleriyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınmaktadır. Dünyanın yarısını dolaşmış, incelemeler yapmıştır. Esrarengiz ışık saçan türbenin hikayesini şöyle anlatmıştır. 1981 yılındaki Anadolu gezimde Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gecekondulara yol açmak için bir buldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozerin türbeye her yaklaştığında motoru durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler, kazmalarla işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış, bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve ışı bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için oraya gidip ziyaret ettim. Dua okudum. Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmekti. Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. O anda birinden yardım istediğim takdirde sanki işin tılsımı bozulacaktı. Fotoğraf makinemi ayaklı sehpasına yetiştirdim. Otomatiğe ayarladım. Koşarak türbeyi arkama alacak biçimde makinenin karşısına geçtim. Ankara'ya döndüğümde film banyo edilince hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. Türbenin esrarengiz ışıklar çıkardığı ya da oluşturduğu doğru muydu? Yoksa orada başka bir şeyler mi vardı? Tekrar oraya gidip fotoğraf çekmeye karar verdim. Doktor Caymaz olayı açıklamak istiyor. Kastamonu'ya tekrar gidiyor. İkinci gidişimde hava kararına kadar bekledim. Yine yalnızdım. Fotoğraf makinemi sehpasına yerleştirdim. Otomatiğe ayarladım. Bu sefer değişiklik olsun diye türbenin tam köşesinde durdum. Çıkan fotoğrafta çevredeki ışığın yine havaya ve yere doğru yayıldığı görülüyordu. Acaba bu ışığın kaynağı ben miydim? Bir başkasını götürüp onun resmini çektim ve aynı ışığın bu defa onun çevresinde yer aldığını gördüm. Deneylere devam etti. 3 nolu fotoğrafta da görüldüğü gibi iki ayrı kişiyi aynı şekilde yine ışıklı olarak görüntüledim. Birinin yerini değiştirdim. Yanına da bir başkasını yerleştirdim. Yine ışık vardı. Son fotoğrafı çekerken fotoğrafı çektiğim kişiler benim çevremde de aynı bir ışığın oluştuğunu gördüler. Yer değiştirdik. Onlar beni bir başkasıyla çektiler. Hava kararıyordu. Yanımdakilere 5 nolu fotoğraftaki yere gönderdim. Fotoğrafı çektiğim anda çevrelerinde oluşan parlamayı gördüm. İşte bu fotoğrafların en garibiydi. Bu çektiğim fotoğrafta gördük ki fotoğraftakilerin birinin başı yarı yarıya kaybolmuştu. Diğerinin yani gür saçları olan kızın saçlarının da bir kısmı yoktu. Ama ben bu fotoğrafı çekerken herhangi bir aksilik görmemiştim. Daha sonra aynı yerde ama daha uzaklardan fotoğraflar çektim. Fakat oradan uzağa gidildikçe ışıklar görünmüyordu. Bu konuyla haftalarca uğraştım ve inanıyorum ki benim gibi olaya saygıyla bakabilecek her kişi bu fotoğrafları çekebilir. Ama gereksiz merak amacıyla bu fotoğraflar elde edilemez. Doktor Caymaz ışıkların kaynağını açıklamaya çalışıyor. 1970'lerde Romanya'da Doktor Joan Florin Dumitz-Aksu elektronografi dediği bir teknik geliştirdi. İnsan vücuduna belli bir yöntemle elektrik yüklüyor ve bu elektrik yüklenmiş vücudun fotoğraflarını çekiyordu. Çıkan fotoğraflarda insanların çevrelerinde ışık alanları görülüyordu. Çok basit olarak anlattığım bu teknik olaydan anlaşılmalıdır ki insanlara dış etkiler tarafından belli dozlarla enerjiler yüklenebilir. Aslında bunu her an yaşıyoruz. Evrenden gelen çeşitli ışınlar atmosferden süzüldükten sonra bizlere ulaşıyorlar. Türbe olayında da bir enerji vardır ama bu enerjinin hangi şartlarda ortaya çıktığını anlayamıyoruz. İnsanda da bir enerji var olduğuna göre bu ruhsal enerjidir. Evliya dediğimiz farklı insanların bedensel enerjileri belki de mezarlarının çevresinde birikip bizce anlaşılamayan bir görev yapmaktadır. Doktor Caymaz'ın ilginç açıklamalarından ve fotoğraflardan sonra akla bir yığın sorular geliyor. Fakat en önemlisi bu ışığın kaynağının ruh olup olamayacağıdır. Bilim bizlerin bir tür enerji taşıdığımızı kabul eder.
Tıp ölümünden sonra vücutta bir boşalma olduğu kanıtlanmıştır. Bu boşalan şey adına ruh dediğimiz bir tür enerji olabilir mi? Ama inançlara göre ruhların başka bir dünyaya gitmeleri gerekmiyor mu? Orası ve burası aynı yer mi? Cevapları almamız çok güç, belki de olanaksız. İnsanoğlu kendini yeni yeni tanımaya başlıyor. Kim bilir daha neler öğrenip neler hatırlayacağız. İnsan vücudunun belli bir elektriksel enerjiye sahip olduğu bilim tarafından çoktandır kabul ediliyor. Eskiler bu ışığın görülebildiğini ama görebilmek için uzun bir çalışma döneminden geçmek gerektiğini söylerler. Hatta o devirlerde peygamberler başlarının çevresinde bir ışık halesi olduğu halde resmedilirdi. Buda'nın böyle çizgili birçok kabartma resmi ve heykeli vardır. 50 yıl kadar sonra Semyon Kirlian adlı bir Rus, insandan fışkıran enerji alanlarının fotoğraflarını çekmeyi başardı. Ama bu tür çalışmalar insandan kaynaklanan bir tür enerjiyi anlatıyordu. Peki ölümden sonra ne oluyor? Acaba bu enerji dağılıyor mu? Yoksa bir yerde toplanıp kalıyor mu? Ya da yaşayan insanlara bir etki yapıyor mu? Bütün bu sorular cevap bekliyor. Türbenin giriş kapısında çekilen fotoğraflarda da yaygın bir ışık alanına rastlanılmadı. Sözü geçen türbenin müfessir Alaaddin Efendi'ye ait olduğu da söylenmekte. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.